Sir Duncan de Tor. 4 pages for Sir Duncan. Must have been quite a man. So they say. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. 7 Krallık Şövalyesi 5. bölüm incelemesi için karşınızdayım. Seviye olarak ilk 2 bölümün bir tık altına yerleştireceğimiz bölümdü. Tabi dizinin son 2 bölüm özellikle bölüm sonları itibariyle aşırı hype yapmış olması beklentiyi aşırı derecede yükseltmişti. Bu yüzden hayal kırıklığına uğrayan da çok fazla kişi olacaktır. Haklı olarak tabii ki. Bunu anlayabiliyorum ama ben bu dizi açısından beklentiyi yükseltmenin evren açısından çok iyi bir sonuç doğurmayacağı kanaatindeyim. Zaten trailer'da turnuva ve Duncan geçmiş haricinde herhangi bir şey, neredeyse hiçbir şey olmadığı ve yan dövüşleri çok göstermeyecekleri belliydi. Bunu inceleme videosunda da konuşmuştuk ki tüm eşleşmeleri detaylı olarak orada anlatmıştım zaten. O yüzden tekrar olmaması adına burada bahsetmeyeceğim. Merak edenler o videodan bakabilir. Söylemeye gerek var mı bilmiyorum ama doğal olarak bölüme dair spoiler içerecek bu video. Geçmiş videolarda dövüşle yargılama ile yediler yargısı arasındaki farkı detaylı olarak anlatmıştım. Yediler yargısının çok daha böyle kozmik bir şey olduğundan bahsetmiştim. Yine son incelemede de bir detaydan bahsedeceğimi söylemiştim. İşte o noktadayız şu anda. Burada bence müthiş bir detay var. Kitapla alakalı bu arada okurken fark etmiştim ve sadece dizide de görür müyüz diye beklemeyi tercih etmiştim. Anlatmamıştım. İlk olarak Baelor Targaryen kitapta şu şekilde tarif ediyor yediler yargısını. 7 kişi diyor alanda dövüşürse tanrılar daha fazla yardım eder ve daha adil bir sonuca ulaşırlar. Tanrılar daha fazla yardım eder kısmı burada çok önemli. Yediler yargısı, yediler inancı da sonuçta bir tek tanrı inancı ama 7 farklı türden her alanına göre, kendi alanlarına göre sembolize edilmiş farklı yüzleri var. Bu şekilde tasvir ediliyor. Father, Mother, Warrior, Smith, Maiden, Crone ve Stranger. Bildiğimiz klasik şeyler bunlar. Her yüz belli değerlere karşılık geliyor. Adalet, cesaret, bilgelik falan. Çok buranın detayına girmeye gerek yok o kısımların. Dizide tepeden gösterdikleri açı falan zaten böyle dizili şekilleri falan buna vurgu yapıyordu biraz. Dunk savaş alanına Stili Pate ile giriş yapıyor. Onun orada olmasının bir nedeni var. Yani sadece arkadaş oldukları ya da zırh için yardım etmek istediği için falan değil yani. Ve kitabın en önemli sözlerinden birini söylüyor aslında orada. Biz tabii bunu dizide göremedik. Yeminini unutmayan bir şövalye diyor. Dunk'ı böyle tasvir ediyor. Gerçekten de çok güzel bir tasvir aslında Dunk açısından. Yani buradaki asıl benim anlatacağım kısımda Tanrı'nın yüzlerinden The Smith'i temsil ediyor. Demirciyi temsil ediyor yani. Yine bir kadın şans diliyor. Yediler Tanrısı'nın o inancındaki Mother yüzünü de görüyoruz biz burada yani anneyi görüyoruz. Daha sonrasında yaşlı bir adam elini tutuyor ve Tanrılar size kuvvet versin diyor. Yine Yediler inancının bir diğer yüzü olan Father'ı da görüyoruz biz burada. Bir kişi de gelip kılıcını kusuyor böyle dilenci gibi bir şey. Kılıç sembolü burada savaşçıyı Warrior'ı da görüyoruz. Yani onu temsil eden birini de görüyoruz biz burada. Ve son olarak da genç bir kız kitapta gelip Dunk'ı öpüyor. Maiden da burada kutsamış oluyor Dunk aslında. Kozmik bir olay demiştik ve özetle adil bir sonuç için tanrılar olaya karışıyor. Ama karışmayan 2 tane tanrı var. The Crone yani bilgelik, diğeri ise yabancı yani ölüm. Bu dövüşün kimse açısından akıllıca bir karar olmadı ortada. Hiçbiri açısından akıllıca değildi. Duygularının, hislerinin, onurlarının peşinden gitti birçoğu ve bir hengamenin içine çekildiler. Ne Dunk açısından ne de Baelor açısından bilgece bir karar yok kesinlikle burada. Hatta Baelor gibi bir prensin kendi hayatını bir sıradan bir Hage Knight için riske atması oldukça mantıksız bir karar. Ama Baelor kendi değerlerine, kendi inandığı şeylere sonuna kadar güvenen bir adam olduğu için Baelor bunu yapması gerekiyordu. Baelor olması için biz Baelor Targaryen'ı bugün burada sayıyorsak bu özelliklerinden dolayı Baelor gibi olduğu için sayıyoruz. Baelor bunu yapmasa tarihin en iyi varislerinden biri olmazdı. Bilgelik dedik ve son olarak ise yabancı bu dövüşü kutsamıyor. Yani Dunk'ı kutsamıyor. The Stranger yani yediler inancının diğer tanrılar gibi bu dövüşün yanında olmadığı için bu sebeple onun temsil ettiği şeyi yani ölümü görüyoruz biz. Ölüm tanrısı Tanrı'nın bu yüzü bu dövüşü kutsamadığı için ortaya ölüm hatta ölümler çıkıyor. Yoruma açık da bir mevzu aslında ama benim görüşümden yani Martin bendeki anlayışı açısından ben Martin'in bakış açısını ve bize anlatmak istediklerinin bu olduğunu düşünüyorum. Savaşçı çok net şekilde dövüş üzerinde etkili. Father'dan gelen adalet çok net şekilde var ve Dunk'ın kazanmasından bunu görüyoruz biz zaten. The Smith'in temsil ettiği yemin zaten tüm dövüşün temelini oluşturuyor. Yine
7'lerin Maiden yüzünü de Tenzil ve Dunk üzerinden biz net bir şekilde görebiliyoruz. Ve kutsanan son yüz olarak Mother'ı, yani merhamet kısmında temsil ediyor burada. Dunk'ın son hareketi, Arian'ın affetmesi üzerinden bunu görebiliyoruz. Dövüşün sadece 7'ler yargısı olması sadece isimle sayısının artmasından ibaret değil. Martin bize bunun için ipuçları sunmuş ve sonuç olarak Targaryenlar müthiş bir potansiyeli, belki de tarihin gelmiş geçmiş en iyi prenslerinden birini, kesinlikle ilk 3'te yer alır bu arada, kaybetti. Baelor'un ölümü tarihin akışı açısından çok büyük bir kırılma gerçekleştirecek. Gelelim bölümdeki diğer kısımlara. Beğendiğim yerler oldu ama bir o kadar da beğenmeyip eksik bulduğum kısımlar oldu. Özellikle bazı yerler çok hızlı geçildi. Diğer bölümlerde de vardı ama biz olayları tamamen Dunk'ın gözünden gördük. Bu kitapta da aslında bu şekilde. Yani kitaba uygun. Olaylar kitaptaki gibi Dunk'ın üzerinden ilerledi. Sanki birebir dövüşmüş gibi işlendi. Kitaba göre mi? Evet, kesinlikle kitaba göre. Ama bence dizinin kitaptan farklılık yaratması gereken, bizim görüş açımız genişletmesi gereken kısım burasıydı. Diğer dövüşleri daha fazla görmeliydik. Yönüne göre, yani güneş açısının kuzey-güney çizgisinde olması, yani böyle dövüşçülerin gözüne o güneşin gelmemesi sebebiyle tasarlanması, o doğrultuda tasarlanması falan, bu tarz detayların olduğu bir kitaba bu kesinlikle yakışırdı. Yan dövüşler kitapta yok ama burada olmalıydı. Bu arada baştaki dizilişin benim kafamdakiyle eşleşmesi hoşuma gitti gerçekten. Fragmanda konuştuğumuzun aynısı oldu. Bu konuda çok fazla görüş var. Çok fazla sıralama, eşleşme okudum. Hatta biraz daha farklı düşünüyorum ben büyük bir kısımdan bu konuda. O yüzden dizide bu şekilde görmek beni mutlu etti açıkçası. Sırayla Robin Wrestling, Raymond Fassaway'i, Lionel Baratheon'ı, Baelor Targaryen'ı, Dunk'ı, Humphrey Harding'i ve Humphrey Bisbury'yi görüyoruz. Tam karşılarında ise yine aynı sırayla, eşleşmeli sırayla, Daeron gözükmüyor ama biz Stephen Fassaway'in atını görüyoruz. Kral muhafızlarından Sir William White var. Yanında Maekar, onun yanında da Aerion ve en köşede 2 tane de kral muhafızı var. Muhtemelen en köşedeki Sir Donald, diğerleri ise Sir Roland. Bu kısımları trailer incelemesinde tek tek detaylı olarak anlattım zaten. Merak edenler oradan bakabilir. Dövüşte gördüğümüz birkaç olay oldu. Kaçıranlar için kısaca onları sayayım. Kral muhafızlarından biri, muhtemelen Sir Roland, Humphrey Harding'i atından düşürdü. Maekar kardeşi Baelor'u atından indirdi. Trailer'da da vardı bu. Raymond Fassaway geldi, Dunk'ı kurtardı. Onun haricinde mesela Aerion ile olan o yerdeki dövüşü, Dunk'ın o şövalyeli has özelliğini bir kenara bırakıp eski yaşantısına göre davrandığı istisnai yerlerden biri olabilir. Tam davrandı demek de doğru değil aslında ama eski yaşamından, yaşantısından esintiler sunduğu diyelim. Çünkü bu kılıç mızrak dövüşünden ziyade daha farklı bir şey. Bu daha farklı tarz bir kavga. Bit çukurunda önceden karşılaştığı ve tecrübe edindiği bir şey bu. Bildiğin çamur içinde yumruk dövüşü ve bu Dunk'ın her gün karşısına çıkan bir şey. Yani bu konuda kesinlikle Aerion'dan daha avantajlı. Dunk'ı kazandıran şey de buydu aslında. Biraz daha bunun vurgulanmasını isterdim. Çünkü Dunk'ın sadece azmine bağlanmış gibi oldu olay. Biraz o yüzden tam o aradığımı bulamadım. Yani aradığım şeylerden biri karşıma çıkmadı. Geçmişe önemli bir yer ayrılmış ki trailer'dan belliydi bu da. Refmiş arkadaşı, telaffuzunu öğrendik. Flashback sahnelerde kötü değildi ama daha iyi olabilirdi kesinlikle. Özellikle ben biraz daha böyle Dunk'ın karakteriyle bağlamalarını isterdim açıkçası. Mesela böyle bir sokak kavgası görseydik, Dunk'ı diğer şövalyelerden ayıran o detayları izlemek isterdim. Yani dövüş açısından önemli olan o detayları izlemek isterdim. Geçmiş sahnelere bu kadar çok vakit ayrılmışken daha böyle vurucu bir şey çıkabilirdi ortaya ama Flaybottom'daki o sıradan bir günü görmek, o arkadaşıyla olan ilişkisini görmek falan yine fena değildi, güzeldi. Mesela mızrak muhabbetini, Baelor'un o dezavantajlı konuma inip avantaja geçme işini kesinlikle görmek isterdim. Sivri savaş mızrakları yerine 1 metre daha uzun olan dövüş mızraklarını kullanmaları ve bu dövüşte atta kalmanın ne kadar önemli olduğunun, o Baelor'un kendine has özelliklerini görmemiz gerekiyordu bence. Zaten bu tarz böyle dikkat edilebilecek turnuvaya dair birkaç tane detay var. Yine Fassaway'lerin aralarındaki renk muhabbeti de böyle göze sokulacak şekilde görmek isterdim. Çünkü o da evren açısından bir kırılma yaratan bir şey. Aile içinde bir dallanma, bir bölünme yaratıyor sonuçta. Bunun haricinde böyle bir kupanın içinde kuzu olan ve bu tarz bir ambleme sahip biri geçiyor yoldan. Amblem hiç tanıdık gelmedi bana. Kim olduğuna dair pek bir fikrim yok. Sadece kuzu ve kupa bana Stockworth'leri hatırlatıyor ama o da kupayı tutan kuzu şeklinde tasvir edilir. Hep o yüzden daha farklı. Önce kullanımları da daha farklı zaten. O yüzden onlar mı emin olamıyorum ve hani yeşil
ya böyle çimen rengi bir yeşil diye bahsedilir onlardan. Ama başka bir ihtimal de yok açıkçası. Yani biz onları Stockworth kabul edebiliriz. Biz daha önce Lord Ashford'un oğullarından biri turnuvayla eşleşirken de görmüştük bu aynı amblemi. Bir cesedin götürdüklerini görüyoruz. Zaten kral topraklarının hemen kuzeyinde yer alan bir kaledir bu arada Stockworth'te. Ve bu savaştan çıkan artık cesetler ve savaşı nedenlerini falan önceden çok konuşmuştuk. Daemon Blackfire'ın nasıl alt edildiği, hangi savaş olduğu falan. O yüzden hani tekrar etmeye gerek yok. Zaten hani çok diziyle de bağlantılı bir konu değil bu. Şöyle genel olarak bir toparlayacak olursak bence 3. ve 4. bölümün altına kalan bir bölümdü. Ama orasının pik noktası olduğu ve belli bir düşüş olacağı da belliydi. Tempo olarak belki daha iyiydi. Daha aktif, daha hareketli bir bölümdü ama genel hikaye olarak genel o beklentinin altında bir bölüm oldu. Benim açımdan pek sorun yok açıkçası. Çünkü beklentim de çok yüksek değildi ve beklediğimi de aldım. Sadece son bölüme dair bir konu kalmadı. Orası biraz garip oldu. Konu var tabii ki ama merak unsuru kalmadı izleyici için. Bu konudaki her şeyi tükettiler. O yüzden tempo konusunda gelecek bölüm bu bölüme göre fazla dalgalanma olacak. Daha duygusal yönleri ağır basan ve Baelor'un ölümün sonuçlarıyla yüzleşeceğimiz bölüm olacak. Bir diğer videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.